Çevik yaşama artık başladığını umuyorum. Niçini konuştuk, nasılı konuştuk, çevrimleri konuştuk. Niçin çevik yaşam? Çünkü değerlerinle uyumlu, tatminli bir yaşam sürmek istiyorsun. Hedefin bu. Çevik yaşamın amacı bu. Nasıl çevik yaşam? Keşfederek. Yani şu mu bu mu, kalıpları şu olsun bu olsun, tam birileri bana anlatsın, ucunu bucağını iyice anlayayım ondan sonra yapayım değil. Keşfederek yaşamak. Sonrasında da dedik ki çevrimler. Haftalık çevrimler kullanacaksın. Her hafta çevik yaşamı daha da iyi anlayarak. Çevik yaşamı daha da iyi anlayarak ne demek? Kendi yaşamını daha da iyi anlayarak, bir şeyleri değiştirerek, dönüştürerek değerlerinle uyumlu, tatminli bir yaşam yolculuğuna devam edeceksin. Yaşam bir yolculuk aslında. Yani düşün ki yolda yürüyorsun. Bir kaldırımda böyle güzel belki deniz manzarasının eşliğinde yürüyorsun ya da dağda tepede bir yerde bir doğa yolculuğu yapıyorsun ya da bir yere yetişmek için, işe güce yetişmek için koşturuyorsun. Yürüyorsun, hızlı ya da yavaş bir yerlerde yürüyorsun. Yürürken ne yapıyorsun? Görüyorsun, algılıyorsun. Neler var? Ne oluyor ortalıkta? Oradan bir köpek çıktı, acaba saldırgan bir şekilde mi gözüküyor? Şurası kalabalık, şu insanların etrafından mı dolaşayım vesaire. Gördüğün, algıladığın şey var. Sadece gözlerle görmekten bahsetmiyorum. Mesela havanın durumunu, sıcak mı soğuk mu algılıyorsun, ona göre montunu çıkarıyorsun, ediyorsun vesaire. O çevreyle etkileşim halinde algıladığın konular var. Görüyorsun, algılıyorsun. Ve bir de ne yapıyorsun? Yürüyorsun. İşin eylemsel yönü var. Adımları atıyorsun, ilerliyorsun hedefine göre, hedefine doğru. Bir takım şeyleri değiştirerek, belki baştan şöyle giderim diye düşündün ama engeller çıktı, etrafından dolaşarak vesaire yürüyorsun. Yaşam da bu. Yaşamında da bir yolcusun ama algıların kapalı. Bu yol nereye gidiyor, ne oluyor, çalışan ne, çalışmayan ne, nerede engel var, nereden geçmeliyim falan, bunları fark etmiyorsun. Ama eylemde bulunmuyorsun mesela. Yani ya bu aslında ya demeyeyim, her ikisinde de problemler var. Algılama kısmında problemler var. Bu yaşam yolculuğun nerede tıkandı, nereler iyi gidiyor, nerelerde sorun var, bunları algılayamıyor durumdasın. Ve eyleminde de problem var. Yapman gereken şeyleri belki biliyorsun ama onları bir türlü eyleme geçiremiyorsun. Yolda yürürken ne yapıyorsan yaşamında da onu yapman gerekiyor aslında. Yaşamını algılaman ve yaşamını yaşaman gerekiyor. Ama bunu yapmayla ilgili tıkanıklıklar var. Bu tıkanıklıklarla ilgili 4 tane yöntemden bahsedeceğim şimdi. 4 tane yetkinlikten bahsedeceğim aslında. Çeşitli yöntemlerle bu yetkinlikleri geliştirebilirsin. Nedir bu yetkinlikler? Çözümleme yetkinliği, dönüşüm yetkinliği, etkileşim yetkinliği ve eylem yetkinliği. Bu yetkinliklerdeki gelişmeleri, haftadan haftaya değişimleri sağladığın zaman yaşamında değişiklikler olmaya başlayacak. Şimdi bunları biraz açalım. Ne demek çözümleme yetkinliği? Çözümleme yetkinliği bir bütünün kendi içerisindeki alt parçalarını, kendi içinde belki bütün olan ama o daha büyük bütünle etkileşimde olan parçalarını fark etmek, görmeye başlamak, bunların ilişkilerini birbirleriyle nasıl etkileştiklerini anlamak ve benim yaşamım açısından onların etkisini, bana olan etkileşimlerin sonuçlarını fark edebilmek anlamına gelir. Çözümlemeyi yapamadığın zaman yaşam koskoca bir yük halindedir üstünde. Gelecek kaygısı sırtına binmiş durumdadır. Farkındalıklar bir yumak halinde sırtına binmiş durumdadır ve her şey yüktür. Sırtında oldukları için onları göremezsin de, hem altında ezilirsin hem de bir yandan göremezsin, çözümleyemezsin. Şu yaşam yükünü, böyle üzerine yüklenmiş olduğun neler varsa onları sırtından bir indir, önüne al ve çözümlemeye başla. Burada neler var? İyi olan, iyi gelen şeyler neler? Kötü gelen şeyler neler? Neler yapmak istiyorum? Nerelerde sorunlar yaşıyorum? Bunları böyle bütünleşik bir yük olarak değil de birbirleriyle etkileşimleriyle ayrı ayrı parçalar olarak bir görmeye, anlamaya başla. Çözümleme tek başına işe yaramaz bu arada.
Çözümleme yola çıkmak için belirli ölçüde anlamaktır. O bütüncül yapıyı biraz yapay olarak parçalarına ayırmaktır. Ama bunu biraz yapmış olman gerekli. Bu arada sonuna kadar çözümlemiş olmayı bekleme. Bu yetkinlikleri ayrı ayrı anlatacağım ama aslında bütünleşik olarak sürekli bir arada çalışacaklar. Yolda yürüyüş yaptığın zamanı düşün, verdiğimiz örneği düşün. Orada algıyla ilgili, görmeyle ilgili şeyler ve yürümeyle ilgili şeyleri ayrı ayrı bahsediyor olabiliriz ama iç içe yaşıyorsun. Yani bir yerden bir ses duydun, arabam var diye bakıyorsun, o arada adımını geriye çekiyorsun. Bunları hep bütünleşik olarak yapıyorsun. Yaşadığın şeyle, eylemlerinle, algıların bütünleşik olarak çalışıyor. Buradaki yetkinliklerin de bütünleşik olarak çalışacak. O yüzden ya ben bir çözümleyeyim de iyice anlayayım da ondan sonra yapayım değil. Bir yandan çözümlerken bir yandan diğer yetkinliklerini de kullanmalısın. İkinci yetkinlik etkileşim olarak düşünelim. Dönüşümü bir sıra kaydırayım. Önce etkileşimden bahsedeyim. Etkileşim ne demek? Ben bir dünyanın içinde yaşıyorum ve dünyayla bütünleşik halde yaşıyorum. Tüm kainatla iç içe durumdayım. Yakın çevremle, uzak çevremle iç içe durumdayım. Güneşten gelen fotonların sağladığı güneş enerjisi olmasa yaşam diye bir şey var olmazdı. Onunla bağlantı halindeyim. Nefes almadan 1-2 dakikadan uzun duramam. Onunla bağlantı halindeyim. İnsanlarla bağlantı halindeyim. Doğayla, çevreyle, her şeyle etkileşim halindeyim. Dolayısıyla etkileşim yetkinlikleri de çok önemli. Çözümlemeler yaptım ama ben o çözümlemelerin dışında değilim. Anladığım ilişkiler, kavramlar ne oluyor, beni nasıl etkiliyor, nasıl etkileşiyorum? Bunu da fark etmek ve bununla ilgili değişiklikler yapmak çok önemli noktalardan bir tanesi. Kimlerle, hangi insanlarla nasıl etkileşimler içindeyim ve bu beni nasıl etkiliyor? Olaylarla, yaşadığım olaylarla nasıl bir etkileşim içindeyim, nasıl etkileniyorum? Bunlardaki kontrolüm ne? Daha çok maruz mu kalıyorum yoksa bir takım şeyleri değiştirebiliyor muyum? Çevreyle, ekosistemle, dünyayla ilişkilerim nasıl? Bu etkileşim konusu da son derece önemli konulardan bir tanesi. Dolayısıyla çözümleme becerisi dedik, etkileşim becerisi dedik. Sonra ne diyoruz? Dönüşüm becerisi. Yapmak istediğin şeyleri, hayallerini yapamazsın. Sorunlarını çözemezsin. Eğer yapabiliyor olsaydın, hayallerini gerçekleştirebilir durumda olsaydın zaten gerçekleştirmiş olurdun. Sorunlarını çözebilir durumda olsaydın zaten çözmüş olurdun. Dönüşmen gerekiyor. O hayalleri gerçekleştirebilir durumda değilsin ama gerçekleştirebilir duruma gelebilirsin. O sorunları çözebilir durumda değilsin ama çözebilecek duruma gelebilirsin. Bu da dönüşme gerektirir. Yaşam sürekli bir dönüşümdür zaten. Dolayısıyla dönüşüm becerini geliştirmen de çok kritik noktalardan bir tanesi. Dördüncü nokta eylem becerisi. Harekete geçmek. Çözümlediğin kadarıyla, etkileşimleri anladığın kadarıyla, dönüşebilmiş olduğun kadarıyla bir eylemde bulunmak, bunu hayata geçirmek, yaşama geçirmek, yaşayarak öğrenmek, anlamak. Bunlar, bu dördü birlikte çalışır. Ve hangisinde darboğaz varsa seni tutan yer orası. Bir trafik, bir yol tasarladığını düşün. 4 şeritli bir yol var, vızır vızır akıyor, trafik gayet güzel. Şimdi bu 4 şeritli yolun bir yerinde yolun tek şeride düştüğünü düşün. 3 şerit kapalı, tek şerit açık kalmış durumda. Şimdi 4 şerit gelen yol ne olacak? O tek şeritte tıkanacak. Ve o tıkanıklık, o darboğaz 4 şeridin tamamını etkileyecek. Önceki yolun geniş olmasının bir anlamı olmayacak. Hatta o genişlik yığılmanın daha fazla olmasına, trafiğin daha keşmekeş içinde olmasına sebep olacak. Şimdi böyle bir durumdayken bunu çözmek için gelen 4 şerit yolu 8 şeride çıkarsan, 16 şeride çıkarsan, 32 şeride çıkarsan sorunu çözmüş olmazsın. Hatta daha kötü bir hale getirirsin. Yığılma daha da artar. Darboğaz neredeyse orada bir şeyler yapman gerekli. Çevrimlerle yaklaşma sürecini hatırla. Gördüğün kadarıyla, çözümleyebildiğin kadarıyla yaşamına bak. Kendine, ortamla ilişkilerine, kullandığın yöntemlere bak. Neler gördün, neleri çözümleyebildin. Çözümlediğin şeyler doğrultusunda etkileşimlerine bak.
Etkileşimlerin nasıl? İnsanlarla, çevreyle, olaylarla, olgularla etkileşimlerin nasıl? Nasıl dönüşmen gerekiyor? Hangi dönüşümleri ne kadar yapabilir durumdasın? Ve eyleme neyi dökebilirsin? Yaşam eylemdir. Bu hafta ne yapmış olduğun her şeyi belirler. Yaşam bu haftadan ibarettir. Bu hafta bu haftayı yaşarsın. Gelecek hafta yine bu haftayı, her hafta bu haftayı yaşamış olursun. O yüzden çevirmine sokabildiğin şey, yani haftana alabildiğin şey yaşamını belirlemiş olur. Bu 4 yetkinlikle bu haftana neler almak istersin? Çözümleyebildiğin kadarıyla, etkileşimleri görebildiğin kadarıyla, dönüşebildiğin kadarıyla hangi eylemlerde bulunmak istersin? O eylemler seni başka noktalara doğru taşıyacak. Ve darboğaz neredeyse bu hafta oraya odaklan. Mesela sorunun ne olduğunu anlayamadığın bir durum varsa, sorun bir yumak halindeyse çözümleme becerilerini çağır yardımına. Bu yumaktan bir şeyler anla. Bir sorunun bir parçasını keşfet, deneyebileceğin bir şey. Bak burada böyle bir şey var diye anladığın herhangi bir şey olmaya başlasın. Eğer sorun oradaysa çözümlemeye odaklan. Zaten çözümlemiş durumdaysan, görüyorsan, biliyorsan bazı şeyleri, etkileşiminde mi darboğaz var acaba? Belki yaşamındaki bazı insanlarla, bazı olaylarla, bazı olgularla, geçmiş deneyimlerinle olan etkileşimlerin mi boğuyor seni? O etkileşimlerindeki bir şeyi mi keşfetmen gerekiyor? O zaman oraya odaklan. Ya da dönüşüm. Ya etkileşimlerimi biliyorum zaten. İşte çözümlemelerimi yaptım. Şu davranışımı değiştirmem gerekiyor. Bu benim darboğazım. O zaman değiştirmeye yönelik, onu dönüştürmeye yönelik bir şeye odaklan. Bu dönüşümle ilgili bir eylemde bulun. Ya da belki de çözümlemen iyi, etkileşimlerin hakkında fikrin var, nasıl dönüşmen gerektiğini biliyorsun ama darboğazın eylemde. Yaşama geçirmiyorsun, geleceğe atıyorsun sürekli. Yap, eyle, o darboğazı aç. Yaşamında tatminli bir yaşama, değerlerinle uyumlu tatminli bir yaşama ulaşmanda sana engel olan darboğazların var. Darboğaz olmayan yerlerde kendine yatırımlar yapmaya devam etmeyi bırak. O darboğaz orada tek şerit olarak duruyorken gelen yolları 4 şeritten 8'e, 16, 32 şeride çıkarmayı bırak. Mesela belki problemin farkındalıksa tamam, farkındalıklar edinmeye çalış. Ama o farkındalıkları yaşama geçirmende sıkıntı varsa o zaman farkındalıkları habire artırmanın seni altında gömmekten başka nasıl bir etkisi var ki? O şeritleri iyice artırıp o gelen trafik yoğunluğu içerisinde bunalıma girmenin ne anlamı var? Darboğazın neredeyse orada bir şey yap. Orayı biraz rahatlat. Bu hafta Çevik Yaşam'da kendine vereceğin hediye bu olsun.